Şimdi dizi yazarken orada seni bekleyen 100 kişilik bir ekip var. Doğal olarak orada... Tabii orada bir iş programı var ve ona uymak zorundasın. Benim için en önemli şey galiba bir hikayeyi anlatırken bağlam. Yani bir şeyin bağlamını bulduğum zaman katmanlarını da bulmaya başlıyorum çünkü. İnsanlık tarihi başlar ve nedense işte ateş etrafında toplanıp hikaye anlatırlar. Neden hikaye anlatırlarla başlar ya bütün hikaye. Yani neden yazıyoruz biz? Neden filmler yapıyoruz? Masada Sanat. Masada Sanat'ın yeni bölümüne, yepyeni bölümüne tekrar hoş geldiniz ve yine güzel bir konuk ve yine dop dolu bir bölüm geçecek. Acaba kim var yanımızda? Sevgili Özlem Yılmaz. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Siz nasılsınız? İyi görüyorum. İyiyiz vallahi. Seni gördük, çok daha iyi olduk. Teşekkür ederim. Direkt konuya girmek istiyorum. Malum Tamam. Kalemin durmuyor, artık bilgisayarların durmuyor. Durmadan yazmaya devam ediyorsun. Bir yandan dizi, bir yandan kitap devam ediyor. Bir yandan da sinemayla işler yapıyorsun. Biraz seni de tanımak ve hiç bilmeyenler için söyleyelim. Yani Emmy ödülünü alacak kadar bu hale gelmeden önce before nasıl oldu? Ne hale geldi? Nereden geldik? Ya ben Marmara Üniversitesi'nde okudum. Radyo, televizyon, sinemada. Oradan mezun olduktan sonra yani hani mevzuyla ilişkili bir okula gittim. Oradan sonra reji asistanlığı yaptım. Çok uzun yıllar. Yani herhalde bir 9-10 sene. Yardımcı yönetmenlik, ikinci yönetmenlik aşamasındayken filan dedim ki yani neydi senin esas istediğin şey? Yazmak filan. Oradan yazma serüveni başladı. İşte 2010'dan beri filan da aktif olarak yazıyorum. Ama onun öncesi kamera arkasındaydım. Orayı da seviyordum filan ama burası daha bir kendimi gerçekleştirebileceğimi düşündüğüm bir yerdi herhalde. Güzel. Kısaca böyle. Peki soracağım. Mesela bir yandan kitap yazdın. Şimdi Divan Cadısı kendi yolculuğunda devam ediyor diye düşünüyorum. Nasıl gidiyor? Nasıl ilerliyor? Ya şöyle güzel gidiyor. Çok güzel tepkiler alıyorum. Divan Cadısı ile ilgili. Orası öyle bir Divan Cadısı'nı bıraktım. O kendi yolculuğunda gibi. Yani bir noktadan sonra çünkü bence yazarın ayrılması gerekiyor. Yani bir nevi çocuğunu erginleştirmek gibi. Yani bir noktadan sonra orayla ilgili bazı mevzulara takılıp kalınca yeni bir şey üretmekle ilgili de çeşitli engeller çıkabiliyor. O yüzden o kendi yolculuğunda gidiyor. Ben de yeni şeyler kuruyorum, yazıyorum diyebilirim. Kitabın yolculukları sinemanın yolculuğuna da benziyor mu? Onda da yazıyorsun. Çekilmiş ve bitmiş oluyor. Artık seyirciyle baş başa kalıyor ya. Artık seyirci kendi kendine yorumlamaya başlıyor. Evet. Hani dizide pek öyle olmuyor. Kahramanı biraz daha yönlendirmek istiyor. Tabii. İzleyici illa bir şeyler söylüyorlar. Tabii biraz orada kervan yolda düzülür oluyor. Türkiye modelinden bahsediyorsak. Ne kadar işte ne kadar bütün bir sezonun ana plotlarıyla işte kursan bile işte mesela bazı akslar öne çıkabiliyor. Bazı akslar ve karakterler çalışmayabiliyor. İşte iyi sonuç vermeyebiliyor. O yüzden böyle arada çeşitli müdahalelerle kervan yolda düzülebiliyor. Ama bir sinema filmi için ya da bir edebi eser için tabii ki aynı şey söz konusu değil. O kendi yolculuğuna bırakılması gereken bir ürün oluyor. Peki diyebilir miyiz? Hani günün sonunda bir kitap yazmak biraz daha özgür bir alan. Evet. Dizi ya da sinemaya yani bir yapımla beraber bir iş yapmak bir kitleye erişeceğin için illa oranın da bir filtresi var. Yani hani işte bunun ritüğü olsun ya da bunun takipçileri olsun. Bunu sever, bundan tepki alırız diye orada belirli sınırlar olduğunu düşünüyorum. Öyle mi ilerliyor? Bunu çok dikkate alıyor musunuz yoksa? Ya şöyle, şimdi sanıyorum en temel fark şu. Şimdi zaten işin doğasında yani yazmanın doğasında sen de çok iyi biliyorsun. Şöyle bir şey var. Şimdi bir tasavvur dünyası yani bir hayal dünyası %100 böyle patlıyor her yerden filan ve sonra sen onu aslında çok kısıtlı bir alana
aktarmaya başlıyorsun. Mesela işte kelimelerle sınırlı bir dünya zaten. Orada işte bırak rütüyü, bırak işte başka bir şeyi, böyle bir sınırlı bir alana bir aktarım yapıyorsun. Orada aslında bir kayıpla başlıyorsun. Yani o hayal dünyası dediğimiz şeyin artık o %100 hakiki olan ya da uçsuz bucaksız olan yerden bir şeyi böyle tanımlı bir alana, tarifli bir alana çekmeye çalışıyorsun. Orada zaten bir kere bir kayıpla başlıyorsun işe. Daha sonra o yapımcıya gidiyor. Senaryo bazında söylüyorum şimdi. En temel fark bakımından. Yapımcıya gidiyor. Sonra yönetmene gidiyor. O senin zaten bir kayıpla aktardığın tarif dünyasının içinde o kendi bakışından bulabildiği şeyleri toparlıyor ve sonra onu oyuncularına aktarıyor. Diyor ki işte bu böyle, şu şöyle. Burada bunu çıkartacağız. O oyuncunun da kapasitesiyle filan derken bir de seçimleriyle aslında bu cümle lazım mı? elbette. Bu aslında böyle hani bütün bir ekibin çalıştığı ve ortaya çıkarttığı kolektif bir şey haline dönüyor. Öbür taraftan edebiyattaysa ne kadar kayıpla bile olsa, ne kadar o tarif dünyası işte sınırlı bile olsa, senin işte kelime hazdenle, işte kuvvetli tarif yeteneğinle, işte söyleme göster yöntemlerine ne kadar hakim olduğunla vesaire değişmez. Çok benim böyle mahrem diye tanımladığım aslında okuyucuyla yazar arasındaki bir alana çalışıyor. Evet. Yani Tek kanal çalışıyor çünkü. yazarın tasavvur gücüyle okurun tasavvur gücünün birleştiği yeni bir üretim alanı yaratıyor. Yani kayıp dediğim o şeyin daha az olduğu bir, daha özgür olduğu bir alan yaratıyor edebiyat. Yani bu yüzden en temel farklılık bu sanıyorum. Benim hissettiğim yani. Bu en son zamanlarda okuduğum Milattan sonra 2150 kitabı var ya, makro felsefe ile mikro felsefe arasındaki değerlendirme yapıyor. Ve benim böyle kitapla olan, edebiyatla olan ilişkimi mesela, ya edebiyat kesinlikle makro felsefe ise sinema bizim içimizde yaptığımız şey daha mikro kalıyor. Çünkü bahsettiğin o sınırlardan ötürü ister istemez o mikro alanda bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Ya değil mi? tabii Biraz tabii. daha. Ya mesela Hani küçümsemek değil de bahsettiğim tam tersine ya tabii. duvara sığmaya çalışıyoruz Ya aslında. tabii mesela işte zaten en basitiyle hani şudur ya, insanlık tarihi başlar ve nedense işte ateş etrafında toplanıp hikaye anlatırlar. Neden hikaye anlatırlarla başlar ya bütün hikaye. Yani neden yazıyoruz biz? Neden filmler yapıyoruz? Çünkü anlam arıyoruz. Bu dünyadaki işte varoluşumuzla ilgili anlam arayışı ya da hayatta kalmakla ilgili birbirimize deneyimlerimizi aktarmak ya da sistem içerisindeki ya da sistem karşısındaki yerimizi bulabilmek. Bu kozmosdaki hani bağlarımızı bulabilmek ya da buraya nereden bakarsak bakalım. Ve bu insanlık var olduğundan beri var. Sinema çok bebek. Ama hikaye anlatmak ve hikayenin o formları çok eski. O yüzden arketipler, evet, o bütün o kadim antik öğretiler, oradaki hikayeler, sonra işte o tek tanrılı dinler dönemi, kutsal kitaplar çok iyi dramaturjileri olan bir sürü hikayeden oluşuyor. Tabii. Ama onların bağlı olduğu başka hikayeler var. İşte lafı açıyor. Senin programın özelliği bu, biraz da biliyorum. Evde şey var, bir kitap okuyorum. Homeros destanlarıyla Markos İncil'ini karşılaştırıyor. Mükemmel bir kitap. Böyle kitabı ortadan ikiye bölmüş. Bu tarafta Markos İncil'inin işte İsa, işte Meryem ve işte bir akstaki bir hikayesini anlatıyor. İşte bu tarafta da Homeros destanlarından bir tanesi. O mesela işte
İlyada ve Odessa'nın Odysseus'un işte geri dönüş yolculuğundaki bir aşamayı anlatıyor. O kadar örtüşüyorlar Örtüşüyor, ki. hikaye. Tabii ki. Çünkü işte bu aktarım meselesi. O yüzden edebiyatın durduğu yerle, yani o okuruyla, toplumsal bilinçaltıyla ya da doğal olarak bireysel, yani bizim kendi bilinçaltımıza değdiği o yerler çok farklı oluyor. Çünkü diğeri özellikle diziler için ya da sinema filmleri için işte o söyleme gösteri yaptığın, işte yani görsel olarak alıcısının karşısına çıkacak olan bir şeyi formüllerle yazıyorsun. Edebiyatsa başka şekillerde de yazabileceğin, işte En azından birinci bir çatışma, alan. ikinci çatışma ve patlamayı timingini tutturmak zorunda kalmadığın bir nokta var. Tabii. En basitinden, değil mi? Tabii. Yani şaşırtabileceğin başka yerlerde de olabilir. Tabii, yani tabii bu ana akım formüller onun için için söylüyorum. geçerli. Evet. Yoksa sinemada da bunun Bağımsız da dolu. Tabii ki. Bir yandan da şöyle bir konu var. Bunlar birbirlerinden bir yandan benzer, bir yandan da ayrık konular. Ancak ortak yönlerinden biri de ikisinin de mesaisi çok uzun. Evet. Yani kitabın yolculuğu da çok uzun. Sinema filmi ya da dizi yazmak da çok uzun. Çok. Tek farkı, birinde işte ekibi olarak da çalışabiliyorsunuz. Kitapta sanıyorum baş başasın. Tabii ki. Bunun karşılaştırmasını sen yaparsan sanıyorum daha doğru olur. Karşılaştırması ya da birleştiği yerler. Evet. Bir kere muazzam bir sabır işi. Kendinle çatıştığın alanlardan işte nasıl çıktığınla ilgili süreçler. Ben mesela yazarlıkla ilgili işte böyle bir sürü atölyeler, bir sürü eğitimler veriliyor. İşte ne bileyim, yazmanın bir sürü paradigması var. Tabii. İşte ve işte kimisi kahramanın sonsuz yolculuğunu öğrendiği zaman işte takır tukur o şablonla yazabileceğini düşünüyor. İşte kimisi Sitfield yöntemini öğrendiği zaman onun verdiği ödevleri yaparak senaryosunu iyi yazabileceğini düşünüyor filan. Ama bana kalırsa en önemli şey bu dediğin o uzun mesai dediğin şey var ya, ona dayanabilmek kudreti. Orayı geliştirebilmek yani. Esas mevzu bence bu. Yani psikolojik olarak kendinle savaştığın o yerlerde donatabilmekle ilgili bir şey. Dizi yazarken elbette işte ekip kurabilirsin. Ortakların olur. İşte iş paylaşımı yaparsın ama yine de elbette işte yoğun mesai ister. Kitap yazarken daha tek başınasın ama sonuç olarak ikisi de zorlu psikolojik arenalar diyebilirim. Peki günlük pratiğinde yazar olarak, yani ister sinema işi ya televizyon işi olsun, ister kitap olsun, pratiğinde nasıl? Mesela hani Ferhan Hoca der yani günde şu kadar kalem atardık, hani yazardık gibi. Sende öyle bir şey var mı? Şimdi dizi yazarken orada seni bekleyen 100 kişilik bir ekip var. Doğal olarak Özlem orada hadi. tabii orada doğal olarak bir şey var. Bir iş programı var ve ona uymak zorundasın. Daha serbest alanlardaysa şöyle bir sorun var. Yani benim, yani kendi adıma yine o biraz önce dediğimle bağlantılı. Mesela benim yoktur öyle şeylerim. Yani her gün otururum ve yazarım dediğim bir şey pek olmayabilir. Benimkisi bir müddet kaçmakla geçiyor zaten. Yani işte yazmamayı istemekle geçiyor. Çünkü dediğim gibi savaş alanı. Sorularından biri zaten. Birazcık böyle hani gerçekten mi? Çünkü hani bir sürü yazar da anlatır ya. Mesela birdenbire böyle evi toplayasın gelir çalışman gerekirken. Birdenbire işte çok çeşitli engeller çıkar. Birdenbire işte 10 senedir görmediğin bir arkadaşını çok göresin tutar filan gibi. Birdenbire grip olursun gibi böyle sanki dışarıdan bir etki gelmiş gibi böyle bir sürü bir sürü aslında evet kendini gerçekleştiren kehanet yani. Çünkü onları sen yaratırsın aslında. O alanları sen açarsın. Onun sebebi işte
Çünkü kendi içine gireceksin. Hallaç pamuğu gibi kendini böyle didikleyeceksin. Orada kim bilir nelerle yüzleşeceksin ve hazır mısın? O yüzden önce o yazma haline gelebilmek gerekiyor. Yani ve sonra teslim olup hani bir yerde zaten beyin de böyle hafif Tabii. böyle dalgalı bir moda geçiyor falan, olan yetti artık hadi yani kurtulayım gibi bir enerjiyle aslında oturuyorsun, böyle son bir takatle gibi. Yani benim yazmakla ilişkim biraz öyle çileli bir ilişki yani. Çok Peki. böyle hani yazmak için sabırsızlanıyorum falan değil. Yani büyük yüksek duygularım olmaz benim böyle. Heyecanlanırım. Mesela işte bir fikir gelir. Elbette bir bağlamla birlikte gelir o. Bir korelasyonu vardır falan. Oldu hani. O ilham dediğin ama aslında o maaşa bağlanmış ilham perisi gibi bir şey. Yani öyle ilham perisi bekleyerek olmuyor zaten o. Ama biliyorsun sen de. Ama o geldikten sonra tamam hani otur hadi bakalım yaz dök. Benim işte orası böyle bir kaçak dövüştüğüm, yazmasam falan dediğim ama sonra yavaş yavaş bunun senelerdir işte böyle bir süreç olduğunu bildiğim için de hazırlığını yaptığım, işte tamam olacak işte filan deyip serbest bıraktığım bir yerde yapabildiğim bir şey. Yani dediğim gibi psikolojisi zor benim için Ben bu konuyla yazarlığın. ilgili araya girip bir şey sorabilir miyim? Evet. Çok benzer olduğu için araya giriyorum. Şimdi ben de dizi yaparken mesela örnek veriyorum, bir artık çekime gireceğiz ve da çekim halihazırda çekiyoruz. Sürekli revize geliyor mesela senaryoya. Yapım tarafından istenen revizeler oluyor. Ve biz sürekli mesela böyle çok yaşadım yani dizi çekerken. Tak çektik, sahnesini çektik, haydi çektiğimiz sahneye revize geldi, haftaya bir daha çekiyoruz falan. Ya da bölüme komple revize geliyor. Mesela biz bir diziye 4 ay başlayamadık çünkü 6 kere senaryoyu revize ettirdiler bir yapım tarafından. Şimdi bunlar mesela hani işte başlangıç süreci biraz hani kaçak dövüşü örneği dediniz ya. Şimdi diyelim ki örnek veriyorum, planınızı yaptınız, tatil hani senaryoyu teslim ettiniz, daha rahatsınız, işte kendi hayatınızla ilgileniyorsunuz falan. Tak diye revize geldi, 2 güne yetişmesi lazım. Şimdi benim bu durumda hep böyle düşündüğüm şey oluyor. Bir anda her şeyi, işi gücü bırakıp, şu an yaptıkları her şeyi bırakıp senaristlerin haldır huldur koştura koştura o senaryoyu tekrardan neredeyse, hatta bir de yani biraz Jenga gibi bir yerinden çektiğin zaman öbür sahneler de dağılıyor ve örnek veriyorum 60 sayfanın komple tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor diye tahmin ediyorum. Şimdi böyle bir durumda olduğu zaman nasıl yapabiliyorsunuz o işte mesela zorluğu yazma, yani o ilk start süreciyle yine benzer mi oluyor, daha mı zor oluyor, yoksa daha o deadline'ın daha sıkışık olması nedeniyle daha mı akıcı bir şekilde, yani o taraf nasıl işliyor? Ya şimdi benim bu dediğim biraz daha mesela serbest alanda bu tarif ettiğim duygular ya da işte psikolojik düzenlemeler, savaşlar, bunlar birazcık benim mesela işte kitap yazarken ya da bir sinema filmi hani gibi bir alanda yaşadığımı tarif ettiğim şeyler. Şimdi dizide profesyonel bir okeyle oradasın. Yani bütün bu revizyonların gelebileceğini de biliyorsun. Şimdi diyelim ki bölümün temel yapısı kurulu ve bunu en iyi senaristler bilir. Yani senaryo ekipleri bilir. Bir şeyin öncesini, sonrasını, sonrasında nereye gideceğini, plotları, oradaki adımların neredeki işte kaçıncı bölümdeki yerlere dokunabileceğini, duygusal adımların ya da aksiyonel adımlar olabilir, fark etmez. O yüzden gelen revizyon bizim kendi deneyimlerimizde, benim ortaklarımla yaşadığım deneyimlerde şöyle olur. Tartışırız bunu. Eğer bu bizim hikayemizdeki işte çok temel kurulu bir şeyi değiştirmeyecekse eğer bunu yapabiliriz. Bazı revizyonları yapmayabilirsin. Sen bunu neden yaptığını yapımcıya ya da işte yönetmene doğru anlatabilirsin.
O da der ki ha tamam, ya da der ki bu duygunun çıkması için ya da bu dediğinin çıkması için ben şöyle bir eki faydalı buluyorum der. Ve zaten o senin de kafana yatar, oturursun ve aslında onu çok pratik bir şekilde, yani, tabii çok pratik bir şekilde de yapabilirsin onu. Belki de yarım saatini alır o. Tatilinin ortasında olman da fark etmez. Çünkü Uygundur zaten o köprüler. çünkü zaten sen bilinç olarak oradasın. İstersen tatilde ol, istersen başka bir şey yapıyor ol. Çok kolay geri dönebilirsin metnin içine. Tabii bu benim deneyimim. Ama bunun yıpratıcı olduğu yerlerde hem benim için hem meslektaşlarım için olduğunu biliyorum. İşte bazen inanmadığın işte revizyonları yapmak durumunda elbette kalabiliyorsun ve dediğin gibi işte onu oradan çektiğin zaman bir sürü bir şey yıkılıyor. O yüzden oturup başına oraya bir şey, buraya bir şey ekleyip yapıyı tekrar işte bir gözden geçirmen gerekebiliyor. Ama işte profesyonel hani bir bakışla bunu yaptığın için o böyle girmekte zorlanıyorum gibi bir alan tanımıyor zaten sana. Açıyorsun, giriyorsun ve yapıyorsun. Çünkü dediğim gibi işte ekip bekliyor. Orada her şey orada bekliyor. Evet, her şey seni bekliyor, sizi bekliyor ya da filan. Evet. Peki şey sorayım bu arada. Yine Ferhan Hoca'dan örnek vereceğim de onun da bir röportajında çok güzel şey demişti. Yani heybeyi tasarruflu kullanmak lazım. Tüketmemek lazım ama yavaş yavaş kullanmak lazım. Mesela şey diyebiliyor musun? Daha heybeyi çok sağlam tutuyorum, dikkat ediyorum diyor musun? Yoksa çünkü bir yandan da bu işin profesyoneli olduğun için artık yani ben durmadan artık heybeden vermek istiyorum. Onun da zamanı geldiğini düşünüyorum. Nasıl bir ikilemi yaşıyorsun mesela? Var mı böyle bir durum? Ya benim kendimle ilgili evet birçok hayata geçmemiş işte bilgisayarımda böyle bir sürü iş var. Tahmin ediyorum. Yani heybe o manada dolu. Ama bunu bir stratejiyle böyle bekletiyorum da tutuyorum da değil aslında. Mesela kimisi belki doğru anlaşılamadı. Belki zamanı değildi. Belki zamanın önündeydi, belki gerisindeydi. Belki kendimi hazır hissetmedim gibi duran şeyler. Ama böyle bir şey stratejisiyle yapmıyorum onu. Heybeyi hemen boşaltmamak lazım falan gibi O yapmıyorum. fren değil yani. Ama şöyle bir şey oldu. Divan Cadısı öncesinde uzun süreli bir dizideydim. Yine Kuzgun'u yazıyorduk biz o zaman. Ve çok sevdiğimiz bir işti. Fakat çok yorgun hissettim kendimi artık. Yani mekanikleştiğini hissettim. Yazma duygumun mekanikleştiğini. Ve bunu içeriden yapmak çok önemlidir. İster dizi benim için, ister dizi yazayım, ister öykü, ister roman, işte şimdi roman yazıyorum. İçeriden yazmadığımı anladığım anda yabancılaşıyorum. Ve o yabancılaşma İçinde hissetmiyorsun çünkü yani. evet. Parçası olmuyor. O yabancılaşma beni masa başından yine kaldırıyor. Çünkü o dediğim gibi demek ki bir aksilik var orada. Bir şekilde bir yalan söylüyorum kendime. Ve o beni hemen durduruyor. Kuzgun'u yazarken yorulduğumu hissettim. Kuzgun bittikten sonrasında o zamanki yapımcımızla ve başkalarıyla hani böyle işte başka işler konusunda konuşuyoruz falan. Ve sonra istemediğimi yani yazmakla ilgili ilişkimi toparlamam gerektiğini, yeniden düzenlemem gerektiğini çok içeriden böyle gayet böyle dürtüsel hissettim. Ve biraz dedim ben bir çekilip bu mevzuya bir bakayım. O zaman Divan Cadısı çıktı. Divan Cadısı benim yazmakla olan ilişkimi de düzenledi. O aşkı tekrar alevlendirdi. İşte tekrar o pamuklara sarısı bir hevesti o. O hevesin de ne kadar öyle romantikleştirilmemesi gerektiğini gösterdi. Ne kadar hani kendinden uzaklaştırmaman gerektiğini o hayalleri işte edebiyat bir hayaldi filan. Hayır yapabilirmişsin bak gibi. O yüzden böyle şeyler yaşanıyor ve bazen de sonuçları böyle de olabiliyor. Başka bir şey doğurabiliyor. Evet. Şimdi Ferhan Hoca gibi
hani dünyanın en üretken, en cevval beyinlerinden bir tanesi söz konusu olunca oradaki hikayeler başkadır elbette. Yani ben kendi dünyamdan Evet, evet. örnekliyorum. Anladım. Bir de soruları çok güzel verse'liyorsun. Ben o yüzden direkt aynı verse'li bir soruyu şey yapayım. Bir yandan şimdi senin dizi yazdığını bilen izleyiciler eminim sokakta tanıyorlarsa da veyahut da çevrende ya bu bölümler ne olacak diye soruyordur. Bir yandan da şimdi bir de okurların var. Yeni ne geliyor diye soruyorlardır mesela. Soruyorlar. Bu iki takipçin diyelim, seni merak eden, üretimlerini merak eden sorularınla en şaşırtan ne oldu? Veyahut da öyle bir şey anının oldu mu? Oldu. Şimdi bir okur grubuyla online buluşma yaptık. 60 küsur insan vardı ve Türkiye'nin her yerinden, her yaş grubundan okumuşlar. Ve de işte kitapla ilgili soruları var. İşte benimle ilgili soruları var. Buluştuk filan. Şey çok enteresandı orada. Bir okurum şey dedi mesela. Tamam dedi, gerçeği yazmışsınız. Gerçek işte bir karakter. Öykülerden birinde. Gerçeği yazmışsınız ama ben Nadir'i de merak ediyorum. İşte Cavidan'ı yazmışsınız ama ben Recep'i de merak ediyorum. Neden işte öbür tarafı yazmadınız? Çünkü o şöyle bir şey. Elbette hani oraya dair bıraktığım bir yani okura bıraktığım bir tarafı var elbette onun. Ama onu devralması işte ben de ona demiştim ki sen yaz. Yazıyorum zaten dedi. O bende devam ediyor. Çok iyiymiş. Ya da mesela şöyleydi. Biri bir karakteri daha çok sevmiş. Öbürü bir karakteri daha çok sevmiş. O işte karakterleri savunuyorlar filan gibi. Fanlarına da Fanları gibi ama onların fanları benim değil ve beklemiyordun yani. sen bunu değil mi? Evet, evet. O Evet. çok enteresandı. Peki Evet. şey sorayım. Ben mesela senden şey vibe alıyorum. Hani dizilerin kitapları da oluyor ya, üçlemeler hani. Bu senin de kitaplarında böyle üçlemeli bir şey gelecek mi? Ya ben şeyi çok seven biriyim. Bir mevzuya çok çeşitli perspektiflerden bakma duygusunu seven biriyim. Evet mesela Divan Cadısı örneğini veriyorsam mesela Divan Cadısı'nda bir de aynanın öbür tarafını anlatabildiğim bir kitabı düşleyebilirim. Düşünüyorsun. Mesela gibi yani ya da işte var öyle bir üçleme fikrim var kafamda. Evet. Güzel. Seviyorum onları. Çünkü o vibe'ı öyle alıyorum bakışı. yani o yüzden Evet. sordum. Peki bu kadar senaryo kariyerinle özellikle yazarlık kariyerinle ilgili kırılımı şu zaman yaşadım dediğim bir durum oldu mu? Kırılma anı. Evet ama bu şeydi kırılma anı Emi'den bahsetmiyorum. Yani çok bayağı başındaki bu işin. Evet artık ben Çok bunu yaşadım yapıyorum ya. dediğin. Ha çok yaşadım. Ha artık bunu yapıyorum dediğim Evet yani mi? ben bunda artık okeyim dediğin. Ya bak benim başlangıcım çok esasında değişik bir hikaye. Şimdi ben sürekli yazan biriyim aslında. Biriydim. Yani yazdıklarımı ortaya çıkartmadan önce de yazıyorum. Onlar böyle bir yerdeler filan. Sonra reji yaptığım dönemde ben bir karar verdim. Dedim ben böyle bu işlere gireceğim. Ama ortada hiçbir şey yok. Yine kendi kendime yazıyorum. Onur Ünlü'yle çalıştım o dönem. Asistanlığını yaptım. Yani yazar yönetmen böyle biriyle tanıştım ilk. Ve sonra devam etti bu. Sonra Kerem Deren'le tanıştım. O sırada Kerem bir film yazmıştı. İşte Ezel'in senaristidir. Pınar Bulut'la birlikte. Kerem Deren'le tanıştım ve Kerem bir film çekeceğini söyledi. Ve dedi ki yanımda olur musun? Rejide yani işte. Ben de dedim ki olur. Ve sonra Kerem'le Bozcaada'ya gittik işte mekan bakmaya. Ve işte mekan baktık ettik filan. Oturduk bir yerde yemek yiyoruz. Ve işte bir hikaye anlattım böyle. Benim yazdığım Çanakkale'li doğasına dair. Çanakkale'li bir ailenin hikayesi. Hiç ortaya çıkartmadığım işlerden bir tanesi. Ya dedi ne kadar güzel bir hikayeymiş bu Özlem dedi. Ha dedim benim işte
yazdığım bir şey. Dedi ki şey yap, bana bunu bir göndersene. Çünkü sonra filmi o sene çekmedik ve ertelendi. Sonra ben Kerem'e gönderdim ve yazdığım her şeyi gönderdim. Sonra Kerem bana gayet tepeden inme gibi böyle. O sırada çalıştığı bir iş vardı, Uçurum diye. Senaristliğini yapar mısın dedi. Yani benimle birlikte senaryosunu yazar mısın? Dedim ki ben her hafta, o zamanlar diziler işte 90 sayfaydı. 90 sayfa nasıl yazacağım yani filan. Yaparsın dedi. Yani o zaman ona dedim ki yani ben şu anda çok inanmıyorum bu mevzuya ama sen inanıyorsan senin gördüğüne inanmayı seçiyorum ve hani bir bırakıyorum bu işin içine kendimi. Ve öyle girdi. O bir net bir kırılmaydı zaten. Yani beni hani mesleğe getiren bir şeydi. İkinci kırılma bu demin dediğim şey. Yani benim bir dakika olay bir mekanikleşti. İçeriden yazmamaya başladın sen. Ya böyle bir ne oldu? Burada bir yorgunluk hissediyorsun. Bir çık bakalım buradan deyip o en büyük hayalimi gerçekleştirebildiğim şeydi. Divan Cadısı. Edebiyat çünkü. O da bir kırılmaydı. Bunları net söyleyebilirim. Onun içinde böyle Emi dedin falan. Emi falan değildi yani benim kırılma noktam mesela. Yani öyle sanılabilir o yüzden. Ya değildi. Emi ile ilgili kırılma gibi düşünebileceğimiz şeyi şunu merak ediyorum. İşte herkesin bir hayatında bir konuda başarıyı, herkes tarafından kabul edilen bir başarıyı aldıktan sonra bir kendine artık bir çıta belirlemeye başlıyor ve ister istemez artık kendindeki yarışını yeni bir yere taşımak istiyor. Emi sende böyle bir challenge yaratma durumu yarattı mı? Şöyle bir şey, o mükemmelliyetçilik engeli. Evet. O korkunç bir şey. Yok, aslında yaratmadı. Şöyle, çünkü biz Emmy'yi kazandık. Hatta ben kazanacağımızdan da çok emindim. Dediğim gibi bende kırılma yaratan şey orası değildi. Emmy'yi aldıktan sonra biz zaten o sırada hayata geçmedi ama 2 tane iş çalışıyorduk zaten ortağımla o sırada. Ve Ay Yapım'a çalışıyorduk. Yine aynı şirketle çalışıyorduk. Ve ondan sonra da zaten Kuzgun'u yazdık. Arada da bir sinema filmi yazdık. Yani üretmeye devam ettik biz o ödülü aldıktan sonra zaten. Hız kesmedik. Bendeki o kırılmayı, challenge'ı yaratan şey işte o dediğim şey. Yani hep hayalini mi kuracaksın? Yani bir kitap yazmanın dediğim şey Otur mesela. yaz. Tam tersi orası mesela evet mükemmelliyetçilik engeline takılsaydım orada takılırdım diye düşünüyorum. Ama o yani gerçekten çok önemli bir engel bu arada. O dediğim psikolojik savaşlar var ya işte o Evet. savaşın konu başlıkları. Bir tanesi de mükemmelliyetçiliktir bence herkes için. Yani nedense böyle hani öyle bir şey yazacağım ki Ve gibi kült bir olacak gibi bakılıyor. o zihninin ele geçirdiği seni yani işte böyle egosantrik birdenbire böyle nedense öyle bir şey oluşur ve o aslında en büyük kettir bana kalırsa. Çünkü yüzleşmeye de büyük bir engel ya. Hani, Tabii ki. Hani bir şey yapıp çıkartıp ondan sonra yüzleşmek Bak gerekiyor. Baturan şey var ben hep bunu böyle tarif ediyorum. Şimdi yazarken şunu yapabiliriz. Kukla oynatıcısı gibi tarif edebiliriz kendimize. Deriz ki böyle bunlar benim karakterlerim. Evren de bu. Bunlar ben istediğim için böyle yapacaklar. Tanrıcılık oynamak yani. Yani bu böyle. Evet. Böyle bir şey. Yani ve o zaman sadece yazar, senarist kendini ve kendi gerçeklerini yazdığı bir evrende böyle takılır gider, tamam mı? Bu zaten çöp bir şey. Yani bunlar okunurken de izlenirken de hissedilir oluyor bence. Okuyucu için de oluyor, izleyici için de oluyor. Ama sen onu kurduğun yerden içeriye girip yani aşağıya inip o karakterlerin arasında dolaşmaya başladığın zaman sanki Parçası olduğu zaman. sen onun evet daktilocusu bir nevi tırnak içinde söylüyorum olduğun Evet. zaman o akışın içerisinde bir bakıyorsun ki sen de işte gidiyorsun yani hani o su gibi dediğimiz şey oluyor. Onun sonucunda ortaya çıkan şey
iyi olmayabilir, çok iyi olmayabilir ama çok hakiki bir şey oluyor. Ve senden oluyor. Ve evet, içeriden oluyor. İşte o içeriden dediğim şey. Benim bütün mevzum o. Yoksa işte heybedekiler mevzusuna da bağlanan şey o. Heybeti tutmak falan da değil. Ama onu yapabildiğin işleri çıkartabilmek belki Evet, belki de. ortaya. Evet. Olabilir. Peki şey söyleyelim. Bu zamana kadar da hep böyle hikaye, öykü ve dramla ilişkin çok daha yüksek. Hiç benim janram aslında bunu yapmayı çok isterdim. Hani bilim kurgudur, fantastiktir, ne bileyim. Hani öyle bir şey oldu mu hiç? Düşüncen oldu mu? Ya denesem aslında güzel olurdu ama biz artık buraya girdik ve buradan da keyif alıyorum gibi. Ya ben çok severim, okumayı çok severim. Bir kere ben Ursula Le Guin hayranıyım. Margaret Atwood'a bayılırım. İşte Frank Herbert'a bayılırım. Çok severim ben. Bilim kurguyu severim, fantastiği severim. Çünkü o bir formdur. Yani hani bir gerçekliği anlatabilmek için bir formdur aslında. Yani neden olmasın? Olabilir. Şu an yaptıklarımda yok o. Ama evet, olabilir. Çünkü bazen... Yani bir hikayeyi nasıl anlatmayı seçtiğinle Tabii, ilgili bir tabii. şey bu. Tür. Aynen öyle. O yüzden Janra söyledim yani. Evet. Şu anda önüne gelenler bunlar ama yani Yapabilirim tabii. neden olmasın gibi, o yüzden Tabii. düşünüyorum. Bir de merak ediyorum senden nasıl çıkar acaba? Hani daha başka bir şey de gelebilir Evet, kim çünkü. bilir. Peki hikaye anlatımında hevesini en çok arttıran şey hangisi oluyor? Mesela bir fikirden mi doğuyorsun yoksa bir dönemi mi aklına getiriyorsun? Gerçi biraz da Çanakkale hikayesini biraz anlattın ama hep mi öyle dönüyor? Nasıl orası? Ya orası şöyle değişiyor aslında. Bazen bir karakter geliyor aklıma. Yani bu da mesela benim için en önemli şey galiba bir hikayeyi anlatırken bağlam. Yani bir şeyin bağlamını bulduğum zaman katmanlarını da bulmaya başlıyorum çünkü. Yani o korelasyonu yapamıyorsam eğer benim için hiçbir önemi yok. Yani o zaman dağılıp gidebiliyor. Yazma süreci de öyle oluyor. O zaman ucundan tutamıyorum. Yani ben de dağılıyorum filan. Bir bağlamı varsa, yani gördüğüm şeyin bende bir manası varsa öncelikle. Mesela bunu şöyle de anlatabilirim. Hani seçicilik vardır ya, görmede seçicilik vardır. Evet. Bir de seçici körlüklerimiz de var aslında bizim, hepimizin. O kör alanlar, bu toplumsal olarak da, bireysel olarak da, o kör alan çok yaratıcı ve karanlıktır orası. Ve orası belli ki ortaya çıkarsa hani o içeriden yazma dediğimiz şeyi sağlayacaktır benim için. O yüzden o kör noktalara baktığımda bazen bir karakter görüyorum, bazen bir olay örgüsü görüyorum. Ve sonra onun bağlamı yoksa eğer kafamda, o bağlam ne acaba, onu bulmaya çalışıyorum. Bulduktan sonra da o yazma halini beklemeye başlıyorum. O yazma hali geldikten sonra da işte o kaçmalar, kuçmalar bilmem ne, onlar olmuş bitmiş oluyor. O yazma hali geldikten sonra da böyle sonuçlarını çok böyle bilerek değil, bazı yerleri de müphem bırakarak, çünkü o yolculuğun içinde de görmek istiyorum o nereye gidecek acaba. Yani hani bazen böyle flu bırakıyorum oraları ve işte içeride görmeye çalışıyorum. Çok güzel. Evet, romana başladığını söyledin. Gelecek planlarını da duymak istiyorum. Ya Neler okuyacağız, neler Şimdi, izleyeceğiz senden? Bir platform için ortağımla çalıştığımız bir film var. İşte bir dizi çalışıyoruz. Benim işte kurduğum başka işler oldu bu dönemde ve oluyorlar da. Ne zaman hayata geçerler bilmiyorum. Ama işte dediğin gibi bir durmamaya gayret gösteriyorum içimde. Romana oldu epey, başlayalı epey ilerledim ama o kendi içinde böyle benim çok demleme gereği duyduğum şeyler içeriyor süreç. Öyle böyle bir duruyorum, çekiliyorum, akıyorum, bazen tıkanıyorum. İşte oradayım ama içindeyim. O alevli
cehennemindeyim onun. Çok güzel. Diyeyim. Ne zaman çıkar bilmiyorum ama hani bir bakışla bitti sayılır ama bana göre bitmedi daha. İyi bir oturuş lazım. Evet, çünkü onun içerisinde daha yapılacak çok şey var bana kalırsa. Oradayım. İşte gelecek planları, yani kısa vadeli bunlar. Uzun vadeye de çok girmiyorum. Öyle. Çok güzel. Geri hemen kamera arkasına Tamam. dönüyoruz. Keşke bunu ben yazsaydım dediğiniz, senaryosunu ben yazsaydım dediğiniz bir film ve bir kitap oldu. Oo, çok. Bu arada ben bunu yazmıştım, sildim. Ha. İyi ki silmişim. Ya oluyor tabii ki. Yani keşke bunu ben yazsaydım değil de ulan hani çok güzel falan gibi böyle bir şey hissi, böyle bir yaratıcı imrenme dediğimiz ya da böyle bazen çatır çatır çatlamak gibi de olabilir tabii o his, yani öyle olduğu çok oldu. Olmaz mı? Mesela ya tabii izlemeyi çok sevdiğim şeyler yani ama mesela işte ben Six Feet Under'a bayılıyorum mesela dizi olarak. Mesela White Lotus'a bayılıyorum. İşte Fargo'yu çok seviyorum Fargo çok gibi böyle dünyadan örnekler vereyim. İşte ama galiba burada önemli olan şöyle bir şey, o demin konuştuklarımızla da ilintili. Öyle bakınca işte o şeye getirebiliyor seni. Ya hani Marquez diye biri var yani. Sen neyi yazacaksın Özlem? Götürebiliyor. Ya adamlar şunu yapmışlar, ya kadın bunu yazmış. Sen oturup edebiyatla ilgili ne gibi yani filan olabilir. Ve o mükemmelliyetçilik engeli dediğim şeyi yaratabilir. O yüzden şuna çok sarih bir biçimde inanmaya çalışmak gerekiyor. Eğer hani yaratıcı bir faaliyet içeriden vuruyorsa insanda. Yani bunu ben nasıl anlatırdım ki? Yani çünkü bende bir karşılığı var belli ki bu duygunun. Bende bir şeyleri tetikliyor bu. Ben nasıl anlatırdım deyip işe koyulmak bence daha iyi bir sonuç veriyor bu işlerde. Yani öyle bakıyorum. Nicedir. Yani yazılacak her şey yazıldı, Tabii söylenecek ki. her şey söylendi dememek gerekiyor. Evet çünkü gerçekten öyle. Ama sen söylemedin. Yani senin sesin daha duyulmadı ve o belki de birilerine daha ilham olacak. Çünkü sen bir zincirin küçük de olsa bir halkasısın ve onun içinde bulunabilmek güzel. İlla da böyle hani edebiyat kanonu da bir yer edineyim filan da değil bu. Yani o yapabileceğini yapmak, eğer içinde böyle bir dürtü, böyle bir istek, böyle bir varoluş amacı varsa oralara çok takılmadan böyle Bununla ilgili ben şey Şey söylüyorum. yapabilmek, Uyarlamalarda çok girebilmek. basit, hani Spider-Man ya da Batman örneğini çok kolay veriyorum. Hep aynı öyküyü izliyoruz. Ama yazarlar ve yönetmenler farklı anlatıyorlar. tabii işte Hani aynı öykü halbuki. tabii ki işte zaten mevzu o. Yani o klişe. Nasıl anlatıyorsun? Tabii yani o e, aslında hepimiz dönüp dolaşıp aynı mevzuları anlatıyoruz. Mesela işte hani çok sevdiğim bir yapı, işte bir aile bir araya gelir. Bir düğün sebebiyle gelir, yok bir cenaze sebebiyle gelir ve yüzleşmeler yaşanır. Milyon tane var bundan şu anda da. Tabii. Edebiyatta da var, sinemada da var, dijital Ve var dizilerde de olacaklar. var ve televizyonda da var üstüne üstlük. Ana akım dünyanın her yerinde var ve her birisi ayrı zevk veriyor izlerken. Çünkü hepsi aynı şeyi anlatıyor gibi görünse de bence böyle bir özgün bir tarafı oluyor. O da şu, işte çünkü insana dair, kendine dair soruları hiç bitmediği için onları izlemekten de okumaktan da hiçbir zaman bıkmayacak bana kalırsa. Klişe zaten biraz o. Evet, çalışıyor o yüzden. O tabii ki çalışıyor. Başkasına kendini buldurduğunuzu, hiç yaşadığınız, hani bunun bir geri dönüşünü, yani mesela birinin hayatına dokunduğunuzu hissettiğiniz bir an oldu mu? Bu size nasıl hissettirdi? İşte belki olumlu olumsuz bir dönüş gelmiştir. Yani hani sizin bir şeyinizi
okuyup bir senaryonuzu izleyip de benim hayatım değişti, farklı pencereler açıldı diyen bir okurunuz hiç oldu mu şu ana kadar? 2 soru. Değil mi? Blok yani bir de yani. Evet. Birincisi yok yani ben öyle buldum oldum falan değil, arıyorum zaten sürekli aradığım için biraz önce de anlattığım bütün o savaşlar falan o yüzden oluyor. Hiçbir zaman böyle hani oldum demiyorum ama şunu diyorum. Şöyle oluyor. Yani o kendini gerçekleştirme dediğimiz şey bence derin bir mevzu. Kendini gerçekleştirmekle ilgili bir adım olduğunu biliyorsun bunun ama. Yani bunun o yolda atılmış hani doğru sorumluluğunun da farkındaysan eğer yani hani kendi hayatının, kendi potansiyelinin sorumluluğunu aldın ve risk aldın. Buna dair de bir şey ya da bir şeyler yapmaya başladın. Bence bir adımı o şeyin kendini gerçekleştirmek denilen fenomenin bir adımı bence bu. Ama yoksa oldum diye bir şey yok, arıyorum. O değişebilir de bu arada. Kendimi sürekli çırak çıkartmaya çok meraklıyımdır ben mesela. Ve o beni diri tutar. İşte reji yaparken birdenbire yazmaya geçmek gibi. İşte senaryoda işte Emmy almışken birdenbire işte ne bileyim edebiyat Kitaba gibi. gelişmek gibi. Ya da arada belgesel çektim mesela. Evet, evet. Yani o Onu hiç konuşmadım. onlar böyle Özleme bir daha almamız lazım. evet. Ay, tamam. Onlar mesela hep beni böyle o çıraklık alanlarından ileriye götüren şeyler. En iyisi olmak, ödül almak ya da işte ismim altın harflerle title. Hiçbirinin önemi yok. Ya hakikaten de yok. Oraya da çok takılınca yine o engellere gidiyoruz çünkü. Öyle bir şey yapmalıyım kilere gidiyoruz. Orası zaten Başlı başına bir... orası zaten çöp merkezi. Yani hani duygusal olarak yani. Hani Evet. bilinç dışının en çöp yeri bence orası ve çok zor bir yer. Diğer soru evet oldu. Yani Divan Cadısı'yla mesela bu çok yaşadığım bir şey oldu. Sevgili Ümran Avcı işte Milliyet Sanat'tan aradı beni. Dedi ki Divan Cadısı'nı okudum ve sizinle yani bir yazısını yazdım. Divan Cadısı'nı ve sizinle de hani bir konuşmak istedim üstüne. Ama dedi şunu söylemek istiyorum. Çok zor bir süreçte bir hastane odasında işte köpeğinin bir ameliyatı sanıyorum ki oradayken beni ayakta tutan şey Divan Cadısı oldu dedi. Allah Allah. Bana moral veren. Arkadaş oldu. Evet ve içsel olarak çok özel yerlerime dokunduğunu hissettim kalbimde dedi. Sonra böyle diyen başkaları da oldu. Ben belgesel gösterimine gittim Bozcaada'ya. Orada da bir okurum geldi. Böyle gözleri dolu, sarıldı. Ve dedi ki beni sonra size anlatmak istediğim bir süreç var. Beni resmen barıştırdınız tekrar bir şeylerle. Ne yaptığınızı size anlatamam. O yüzden Divan Cadısı benim için çok özel bir yerde dedi filan. Bunun gibi oldu. Çok oldu ve acayip mutluluk verici bir şey bu. Yani işte bu o içeriden yazmak, Evet. içeriden okumak Çünkü ve gerçek. oradaki o yaratımında işte yeni bir duygu yaratması hali. Yani bence mevzu hakikilikte. Yazmaya çalışırken bahane üretmeniz de bu dönemsel oluyor mu? Ben kendim için de soruyorum. Çünkü dönemsel olduğunu düşünmek istiyorum bazen. Çünkü Dönemsel. hiç yazamıyorum yani. Şöyle dönemsel hiç. Şöyle. Yok. Şöyle oluyor aslında. Yani ben kendimle ilgili tabii başka yazarlar burada başka şeyler önerebilirler filan. Blokajı, tıkanmayı esasında biraz biz yaratıyoruz orada. O şeyden kaçıyoruz biraz aslında. O içeriden parçalarına ayıracaksın kendini. Çocukluğun, baban, annen, artık eski sevgilin nerelerse bunlar öyle de olabilirler. İsimleri olmayan gölgeler gibi de düşünebiliriz bunları. Ki ben de öyle
genel olarak isimleri, cisimleri yoktur. Duygular vardır, işte beni tetikleyen şeylerdir, kaçtığım işte o kör nokta dediğim şeylerdir filan. Ve birazcık aslında o oraları dönüştürmekten de korkmakla ilgili bir şey. Mükemmelliyetçilik dediğim gibi, yani onu bir dökeceğim ki en iyisi olacak o haller. Birazcık o tıkanma yaşadığım yerlerde ben şöyle yapıyorum. Uzaklaşıyorum. Serbest bırakıyorum. Şiirimi okuyacaksın. İşte çıkıp yürüyüş mü yapacaksın? İşte müzik mi dinleyeceksin, bir film mi seyredeceksin bilmiyorum. Ya da ben biraz kendimi öyle rahatlatmaya çalışıyorum. Biraz daha madem öyle uzaklaşacaksan tam uzaklaş gibi bir yere çekiyorum. O zaten bir vicdan azabı olduğu için aynı zamanda hani huzursuzluk, suçluluk gelmeye başlıyor filan. Tembel tembel oturuyorum şu anda. Yani orada hissettiğim bir sorumluluk olduğu için zaten suçlulukla böyle dip dibe, hatta aynı paralelde o. Çünkü anlatmakla ilgili kendini sorumlu tutuyorsun ondan. Ve o yüzden de ona illaki geri döneceksin. Ama tıkanıklığı aşmanın en yolu da hani biraz uzaklaştıktan sonra da o arayı çok açmadan öyle böyle bir çalışmak, yani bir akıtmak. Evet, biraz içine dalmak, ne olduğuna çok bakmamak, bir dökmek, yani içini dökmek. Sonra onu belki düzenlemek hani gibi. Yazmak, yüzleşmek diyebilir miyiz? Tabii ki kendinle, tabii ki. Peki o zaman biz Alperen'e diyoruz ki Özlem bir daha geldiğinde bir şeyler görelim artık. Değil mi? Lütfen. Yazdığı şeyleri. Bakacağım. Arada Değil mi? Neden olmasın yani? Aynen. Bugün belki bunu duymaya Aşırı lazımmış. geçicidir onlar. Geçici ve aslında iyiye alamet. Bakma sen. O bir yer tıkanıyorsa başka bir perspektiften bakmak gerekiyor demektir o. Yani tıkandıysa bir sorun var canım. Başka bir perspektiften içindeki başka yere bakıp oradan bir açabilirsin. Aynı işte tesisatçıların Hiç yaptığı farkı, evet. gibi. Basıncı değiştirmek gerekiyor. Aynen. Evet. Şimdi konseptimiz gereği taş kağıt makasa geçiyoruz. Tamam. Eğer sen yenersen sen soruyorsun, ben yenersem ben soruyorum. Tamam. Tamam. 3 olan kazanıyor. 1-0. Ne oldu Ben sen? yeniyorum. Yine mi sen soracaksın? Hayır. 3 olan kazanıyor, bir soru. Tamam. Allah kahretsin. 2-0 öndeyim. Aa, 2-1. 2-2. Heyecan dorukta. Hadi be 3-2. ne oldu? Sen yendin. Ben yendim. Ben Tebrik ederim. soracağım. Ekip çok mutlu oluyor bu durumdan da. Hani benim yerime oynuyorlar, yeniliyorlar, yine mutlu oluyorlar. Evet. Ben soruyorum şimdi. Evet, sen soruyorsun. Peki senin için kırılma anları yazarken, işte biliyorum işte çok üretkensin, çok çalışkan bir adamsın. Teşekkür ederim. Yani gerçekten senin gibi çalışkan çok az insan gördüm hayatımda. Bırakmıyorsun yani o peşini. Senin kırılma anların. Bir öyküyü yazarken mi? Yoksa Evet, senaryo, yazma. Şimdi şöyle, şimdi mesela şu anda yazdığım uzun metraj var mesela. 8 dakika diye başladım, 28'e geldi. Şöyle bir nokta oluyor. Eğer bir öyküyü yazdığımda neden ben bu kadar yazdım, burada bıraktım dediysem kendimden böyle bir 2 adım geride geldiğim an oluyor. Neden böyle yaptım diye geliyorum. O korkularımı görüyorum. Yani ben bunun büyüğünü yazamam şimdiye geliyorum. O günde bir söz benim arkama geliyor, diyor ki sen niye bunu bu kadar kısa tutuyorsun diyor. Bunu daha önce başkasının bana dediği zamanı duyuyorum. Ha ben o gün boşuna duymamışım dediğimiz şeyi bu sefer korkumun üstüne gidiyorum. Ve başıma büyük dert alıyorum. Yani 8'den 28, 28'den 30 derken 50-60'lara geliyor. O kırılma, şimdi Alperen'in yaşadığı tıkanma gibi oluyor bende de. Önce tıkanıyorum ama o sırada da yeni bir şey hissediyorum. Yazabiliyorum. Bu karakteri yazabiliyorum. Mesela içeride şey oldu. Gösteririm sana da. Bir tane dizi yazmaya başladım.
Bursa'daydım o zamanlar. Diyalog yazamıyordum. Yani her yazmaya başlayan insanların hep yaşadığı şeydir. İşte kısa kısa cümleler. İşte onu ne yaptın? Ondan sonra bunu ne yaptın? Falan diye bu kadar gidiyor. Betimleme çok zayıf. Ondan sonra işte Orhan Pamuk okumuştum. Betimlemeni A101 gibi, betimleme 101 gibi olmuş. Ama işte senaryo, yani aslında kısa ve öz diyaloglar her zaman doğru olan budur aslında Evet senaryoda. ama işte ben karakterlerimin normal hayatımızı düşünsene. Evet ama benim konuşma tarzımda da çok konuşan bir karakteri seviyorum ben günün sonunda. Ve konuşmalarını da istiyorum. Yani konuşmadan da bir şeyler çıksın. Oturdum onların üzerine okumaya başladım falan filan. Sonra tam yazmaya başladım. Dedim ki olay örgüsünü yanlış yazıyorum. Ve mesela durdurduğum zamanlar var. Mesela bunlar benim ayrı kırılmalarımdı. Yani dur bunu öğren. Hani çünkü yanlış yazacağıma bunu öğrenmem lazım dediğim kırılmalarım oluyor. Güzel. Bunlara örnek verebilirim. Yani aslında şey yapıyorsun. Yani o takıldığın yerlere işte nasıl dönüştürebilirim diye Evet. baktığın bir çalışma alanı yaratıyorsun Evet. yine. Bir de orada şey yapıyorum. Mesela neye takıldıysam, neyi öğrenmem gerekiyorsa, işte diyaloglarla ilgili bir şeyler mi öğrendim? Gidiyorum başka bir diyaloglu iş yazıyorum. Eğer o oturduğuna inanıyorsam, eğer evet bunda fena olmadı dediysem bu tarafa geçmeye karar veriyorum. Ama önce bunu bir yapmam lazım diyorum. Şey gibi kendi kendimi kanıtlamaya çalışmak gibi biraz. Mesela şey yapıyor musun? Çıplak bırakıyor musun kendini, yani hani ruhsal Tabii olarak? tabii. Zaten öyle bırakabildiği zaman yazıyorum. Evet, bak bu Öbür türlü yazamıyorum. çok önemli bir şey gerçekten. Yani ben egolarımın tatminlerini yapacaksa mesela şu anda yazdığım bir karakter bir erkeği bayağı darmaduman ediyoruz. Ve kendi yaptığım eskiden bazı psikolojik yani hatalarımı karaktere yüklediğim yerler var. Tabii. Ve o zamana kadar bütün kadınların adama benim hiç duymadığım, yani bana hiç söylenmemiş şeyleri ben o adama sanki birileri söylemiş gibi. Çünkü hatta bazen de danıştığım böyle kadın arkadaşlarıma diyorum ki ya, bu kadın cümlesi oldu mu? Bir bakar mısın diyorum. Çok güzel kadınların çok güzel söylediği bir laf vardı arkadaşlarımın. Ya kimi kadın böyle der, kimi kadın demez. Tabii dışsallaştırma o da. Evet, o da evet. içeriden gelecek. Sonra anladım Kadın ki da içeriden. Evet. Sonra Tabii. anladım ki yok, o başka bir şeymiş. Ben hani onu da öyle öğrenmeye çalışıyordum çünkü. İşte o da bir süreç yaşıyor. Orada benim kırılmalarım pek bitmiyor yani orada. İyi, Çünkü güzel. haberi öğrenmek lazım yani. Bence Aynen öyle. Güzel. Öyle. Evet, ikinci konuya geliyoruz. Fanus. Bitmiyor konularınız Evet. arkadaş. 18 yaşındaki Yağmur. Mutlaka bir kere böyle içinden geldiği gibi işte sokakta dans etmeyi öğrenmelisin. Oldu mu? Müthiş oldu. İsmine de yakıştı. Yağmur. Evet, sokakta. Müthiş. Yağmur altında da Bir olur. film sahnesi oldu şu anda. Oldu. Evet. Tamam. Vallahi çok teşekkür ederim. Geldiğin için çok güzel oldu bu bölümde. Ben Sayende teşekkür katkılarından ederim ya. dolayı senden de Evet, çok şey ekip de öğrendik. harika. Çok sağ ol. Estağfurullah canım, böyle bir ben de sizden öğreniyorum. Yok estağfurullah, çok güzel Çok oldu. güzel. Çok teşekkür ederim. Olduysa ne âlâ. Tekrar teşekkür ederim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Tabii kanala abone olacağız, değil mi? Hani kanala abone olalım ki oraya mı söyleyeyim? Evet. Kanala abone olalım ve alta yorum yazmayı unutmayalım ve bolca paylaşalım ki bu kadar değerli isimler gelmeye devam edebilsin. Tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın.